Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu oluruz diyerekten bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın önemli bir misafiri vardı bugün. Mısır Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı İstanbul'daydı. Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Sizler için açıklamalarından öne çıkan detayları derledim. Onları sizlerle paylaşacağım. Tahmin edeceğiniz üzere gündem Gazze'ydi özellikle de. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Öncelikle Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanları sizlerle paylaşacağım. Hakan Fidan dedi ki, Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların refah sınır kapısından ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda. Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz, bunları kendi aramızda istişare etme imkanımız oldu. Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük işbirliği potansiyelimiz var. Öncelik Gazze'deki işgalin bitmesi, Filistinlilerin hak ettiği egemenlik verilmezse krizler artarak devam edecektir. Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin'de olanlar küresel fay hatlarını tetiklemekte. Bunlar daha başlangıç krizlerin büyümesini istemiyorsak kollarımızı sıvayıp gereken adımları atmalıyız diye Hakan Fidan önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Hemen devamında ise Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri, o da dedi ki, Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Filistin kendi devletini kurma hakkına sahip. Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Filistin halkı kendi devletini kurma hakkına sahiptir. 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de savaş başladığından beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir diye açıklamalarını sonlandırmıştı Samih Şükri. Basın toplantısından öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Dediğim gibi ana gündem maddesi Gazze'ydi. Özellikle de refah sınır kapısı görüşüldü. Refah sınır kapısı, bileceğiniz üzere belki de Gazze'deki kardeşlerimizin yardım edilebilecek tek yardım noktası diyebiliriz. Bileceğiniz üzere şu an Türkiye artık Gazze'ye yardım yapan, en çok yardım yapan birinci ülkeye yükselmiş durumda. Türk Kızılayı'nın yanlış hatırlamıyorsam 9. yardım gemisi, yani dündü yanlış hatırlamıyorsam, sınır hattına geldi. Ayrıca kıymetli dostlar, bugün bir önemli misafir daha vardı İstanbul'da. İsmail Haniye, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Şunu belirtmek isterim ki özellikle de Mısır Dışişleri Bakanı ve İsmail Haniye'nin aynı gün içerisinde gelmiş olması tesadüf değildi. Belki de hem Mısır Dışişleri Bakanı hem de İsmail Haniye basına kapalı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde bir araya gelip görüşme dahi yapabilirler. Tabi bunlar basına yansımadı ama yani şu son günlerde Türkiye Gazze'nin üzerine artık iyice düşmeye başladı. Bölgede ne yapılabilir artık sözden daha çok icraata geçilmiş vaziyette. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza kıymetli dostlar, hep birlikte bir Adaşım'dan gelen habere gideceğiz. Adaşım'dan yine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kıymetli dostlar, Milli Muharip uçağımız Kaan'da faz 1 aşama 1'den faz 1 aşama 2'ye geçildi. Merak etmeyin, Kaan faz maz dedin, ne aşaması anlayamadık diyebilirsiniz. Sizlere mevzuyu aktaracağım. Kıymetli dostlar, şimdi öncelikle önüme not ettim. Onları sizlerle paylaşacağım. Milli Muharip uçağa giden yolculuk 3 farklı fazdan oluşmakta. Faz 1, faz 2, faz 3. Biz şimdi ilk olarak faz 1 birinci aşamadaydık. Hani Milli Muharip uçağımız ilk uçuşunu gerçekleştirmişti ya. Biz bunları faz 1 birinci aşamadayken yapmıştık. Şimdi kıymetli dostlar, geçtiğimiz günlerde güzel bir müjde duyuruldu. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde faz 1 ikinci aşamaya geçildi. Fazlar da kendi içerisinde aşamalara ayrılıyordu. Faz 1 aşama 1 dönemi 2018 yılında başlayıp 2022 yılında bitmişti ve artık faz 1 ikinci aşamaya geçildi.
İkinci aşama da 2029 yılına kadar sürecek. İkinci aşama içerisinde yaklaşık 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanmakta. Bu aşamada işte test faaliyetleri, kalifikasyon faaliyetleri devam edecek Milli Muharip Uçak. Ama şunu belirtmek istiyorum. Birinci faz bir ikinci aşamada da yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek Kaanlar üretilmemiş olacak. Hemen ikinci faza geçtiğimizde ise artık yavaş yavaş 2028 yıllara doğru Kaan'ın ikinci fazında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan 10 tane Kaan'ın artık üretimi resmen başlamış olacak. 2028 yılından sonra ise artık faz 3'e geçilecek. Faz 3'te ise artık seri üretim. Bundan sonraki dönemlerde belki ayda 2-3 tane Milli Muharip Uçak Kaan'ımız Allah izin verirse Türk Silahlı Kuvvetlerimize kavuşacak, gök vatanımıza kavuşacak. Yani 3 tane faz var. Biz şu an birinci fazın ikinci aşamasına geçtik. Fazlarda yine dediğim gibi kendi içerisinde aşamalara ayrılıyor. Aslında bu sizlere anlattıklarımdan projenin ne kadar hızlı ilerlediğini fark etmişsinizdir değil mi? Hatta TUSAŞ yetkilisi ismi neydi mesela? Gökhan Tursun. Kendisi TUSAŞ Yapısal Tasarım Direktörü bir ifade kullanmıştı dün. Dedi ki Gökhan Tursun, onların yaklaşık 40-50 senede yaptığını, onlar derken artık büyük devletleri kastediyor. Dünyada 5. nesil uçak uçurabilen Amerika'sı, Çin'i, Rusya'sı, onları kastederekten onların 40-50 senede yaptıklarını biz çok kısa bir süreye sığdırdık demişti. Aslında sizlere aktarmış olduğum bu zaman çizelgesi de ne kadar verimli çalıştığını, TUSAŞ mühendislerinin ne kadar büyük bir emeği ortaya koyduğunun en büyük kanıtıydı. Allah'ım hepsinden razı olsun. Merak etmeyin, adaşıma yakın takipte olmaya devam edeceğim. Milli Muharip Uçak Kaan bir gelecek ama öyle bir gelecek ki tadından yenmeyecek. Akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir İran animasyonuna gideceğiz. İran bileceğiniz üzere geçtiğimiz günlerde çok güzel bir tiyatro çevirdiler. İşte sözde İran İsrail'i yalan yanlış vurmuştu. Son olarak da İsrail tabi geri kalır mı? O da güzel bir tiyatro çevirdi. O da yalan yanlış işte İran'daki bazı noktaları vurduğunu duyurmuştu. Kıymetli dostlar, İran animasyon sektöründe artık her gün ilerlemeler kaydederken son olarak da İran animasyonlarında Türkiye'nin can dostu Azerbaycan'ı tehdit etti. İran basını dün paylaşmış olduğu animasyon videosunda bundan sonraki dönemdeki olası İsrail saldırısında hedef alınabilecek ülkeleri paylaşmıştı. Listede hangi ülkeler varmış isterseniz bir göz atalım. Sizler için dün güzel bir shorts, kısa video ayarlamıştım. Belki izlemeyenleriniz vardır. Konuyu güzel bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. İsterseniz o Reels videomuzu bir izleyelim. Daha sonrasında gelişmeleri yorumlayalım. Yoksa İran dolaylı yoldan Türkiye ile savaşa mı girmek istiyor? Sahada yaptıklarından çok ürettiği animasyonlarla konuşulan İran bu kez de kardeş ülke Azerbaycan'ı tehdit etti. İran medyası İsrail'in saldırı düzenlemesi halinde hedef alınacak ülkelere yayınladı. Yayınlanan animasyonda videoda Türkiye bulunmazken Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan hedef olarak gösterilmekteydi. İşte tam da bu noktada İran ve Türkiye karşı karşıya gelebilir. Sebebi ise Azerbaycan topraklarına yapılacak olası İran saldırısı 15 Nisan 2021 tarihli Şuşa beyannamesine göre aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış sayılmakta. Ben de kısa içeriğimizi sizlerle birlikte izledim de hani aslında her şeyde Allah var, anlatmışım, pek de bir şey dememe gerek yok. Ama şunu belirtmek istiyorum, özellikle de İsrail'in Azerbaycan'da bulunan büyükelçilikleri, İranlılar yatıyor kalkıyor. Bileceğiniz üzere İsrail ile Azerbaycan arasında oldukça iyi bir ilişki mevcut. Tabi bu durumdan birçoğumuz rahatsız olsak da ülkeler arası diplomasi. Kıymetli dostlar, İranlılar özellikle de Azerbaycan'da bulunan İsrail büyükelçiliğinin hedef alınmasını birinci seçenek olarak, yani birinci opsiyon olarak, eğer ki İsrail dışında bir İsrail'e alakalı bir yer vurulacaksa onun Azerbaycan'da bulunan İsrail büyükelçiliği olduğunu savunmaktalar. Yani İran basınında bolca bu muhabbetler dönmekte. Ama dediğim gibi kardeş ülke Azerbaycan'a dokunmak demek aslında Türkiye'ye dokunmak demek. Bundan ötürü İran'ın ben bu konuda öyle kafasına göre hareket edebileceğini zannetmiyorum. Zaten gördüğünüz İran medyası normalde
yani. Bu işler ne olacak kıymetli dostlar? Sahada hiçbir şekilde kimseye cevap veremiyorlar. Animasyona gelince orada Türk toprağında gösteremezler miydi? Niye? Mesela İncirlik üssü. Bir arada öyle muhabbet dönüyordu hatırlarsanız. Neymiş işte? İncirlik üssünü biz İran olarak hedef alırız. Türkiye işte destek vermesin Amerika'ya. Zaten böyle bir olay yok. Türkiye sizin gibi bir animasyon devleti değil. Türkiye'nin sahada yaptıkları ortada. Türkiye Amerika'ya vereceği desteğin ne kadar olması gerektiğini de merak etmeyin. Sizden iyi bilir. Ama kıymetli dostlar, İranlılar yani animasyonu Türkiye'de ekleyebilirdi. Ama dediğim gibi öyle Türkiye ile karşı karşıya gelmek İran'ın da pek isteyebileceği, hatta asla istemeyeceği bir olaydır. Bundan ötürü İran Azerbaycan arasında bir gerilim olacak olsa bile Türkiye kozu İran'ı bu aşamada geri plana itecektir diyorum ve akabinde bugünkü 4. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak bir Irak Başbakanı Muhammed Şiaes Sudani'nin açıklamasına gideceğiz. Bileceğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Irak'a ziyaret gerçekleştirecek. Pazartesi günü şunu belirtmek isterim ki 11 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan Irak'a gidecek. Ziyaret öncesinde Sudani oldukça ılımlı açıklamalarda bulundu Türkiye ilişkin. Dedi ki Irak Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm üretme iradesi mevcut. Irak topraklarının Türkiye'ye saldıranlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz diye önemli ifadeler kullanmıştı Sudani. Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Irak ziyareti aslında yazın yapılması planlanan bileceğiniz üzere Irak harekatı vardı. Harekata ilişkin de önemli ipuçlarını içeriyor olabilir. Artık bundan sonraki dönemde büyük ihtimalle Irak rahat bir şekilde Türkiye'ye kara harekatı yapma yetkisini verecektir. En azından benim tahminlerim bu yönde. Hep birlikte bir İspanyol ordusunun bir tatbikatına gidelim mi? Oldukça dikkat çekici görüntüler mevcut çünkü. Kıymetli dostlar, İspanyol ordusu personeli Slovakya'da helikopterden iniş eğitimleri icra etti. Cümlede aslında bir terslik yok ama eminim ki şu an karşınızda olan fotoğrafa baktığınızda ya Kaan bu hangi helikopter, bunun cinsi tipi nedir dediğinizi duyar gibiyim. Kıymetli dostlar, merak etmeyin, eğitimde gerçek helikopter kullanılmadı. Gerçek helikopter yerine vinç ile hareket ettirilen bu şekilde bir maket kullanılmıştı. Ama yani benim oldukça dikkatimi çekti. Bana da bayağı da mantıklı geldi. Maliyet gerçekten de sıfır bir vinç sistemi kurmuşlar. Ne bileyim hani Air'dir, dağ komandoya falan böyle bir sistem. Bence gidebilir. İlla ki gerçek harekat ortamını yansıtmaz ama en azından sonuçta her askerimiz özel kuvvetler personeli değil. En azından bazı birliklerimiz bu şekilde sıfır maliyet bir şekilde canlandırma, simülasyon ortamlarına dahil olabilirler. Yoksa dediğim gibi özel kuvvet askerlerimiz yine o illa Kara Şahin'e binecek. Onun yani lamıcımı yok. Hemen devamında ise kıymetli dostlar hep birlikte bir Rusya-Ukrayna savaş sahasına gidelim mi? Artık iyice görüntüler ilginç olmaya başladı kıymetli dostlar. Mesela bu görmüş olduğunuz artık Rus ordusu tarafından kamikaze insan hava araçlarına karşı kullanılan sistem. Yani iyice artık gecekonduya çevirdiler tankları. Şunu diyebilirsiniz, ya böyle tank mı olur, bu nasıl bir şey, böyle ordu mu, komedi? Ama kıymetli dostlar, sahadaki yorumlar çok da aslında bu tür uygulamaların yerinde olduğu yönünde. Yani bu basit çözüm olarak görmüş olduğumuz şey aslında Rus tankları için birebir şu an sahada yoldaşları olmuş durumda. Aynı şekilde Ukraynalılar da bu tür artık tanklarının çevresine tabiri caizse bir gecekondu çatısı oluşturmaya başlamış durumdalar. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise dış basının aktardığı habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail'i ziyaret eden Alman Dışişleri Bakanı Baerbock arasında görüşmede taraflar arasında gerilim yaşanmış. Netanyahu hatta Alman Bakan'a sesini yükseltmiş. Baerbock demiş ki Gazze'de açlığa neden oluyorsunuz, durum korkunç diye bir ifade kullanmış İsrail Başbakanına. Netanyahu da demiş ki Gazze'de
açlık yok. Barbuk eklemiş, size telefonumdan aç çocukların fotoğraflarını gösterebilirim. Buna cevaben Netanyahu, biz durumu sürekli takip ediyoruz. Biz de size Gazze'nin pazarlarından, sahillerinden fotoğraflar gösterelim. Açlık yok Gazze'de diye bir cevap vermiş. Devamında ise Alman Dışişleri Bakanı, yerinizde olsam o fotoğrafları göstermeye devam etmem. Gerçeği yansıtmıyorlar. Gazze'de açlık var demiş. Son olarak da artık burada ipler kopmuş. Netanyahu sesini yükselterekten demiş ki Alman Bakan'a, tabii ki gerçekler bunlar. Biz yalan fotoğraflar üreten Naziler gibi değiliz demiş. Son olarak da Barbuk, bizim doktorlarımızın yalan söylediğini, uluslararası medyanın yalancı olduğunu mu söylüyorsunuz diye bu şekilde Netanyahu'ya bir cevap vermiş. Ama dediğim gibi iddialar bu şekildeydi. Henüz bu haberin kesinliği doğrulanmadı. Ya geç ya, yemin ediyorum sizlere bu son aktarmış olduğum işte Alman Dışişleri Bakanı Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen muhabbet var ya, ben hiç inanmadım. Çünkü kıymetli dostlar, hani uygulanabilirlikte baktığımızda böyle bir şeyin yaşanma ihtimali yok. Evet, ifadeler gerçekten de çok sert. Almanya gibi, İsrail'in şu an belki de hani derdim ya ben, Almanlar İsraillilerden daha fazla savunuyor diye. Almanlar böyle pozisyondayken Dışişleri Bakanlarının böyle bir ifade kullanması, hani diyebilirdim acaba bazı şeyleri görüyorlar mı diye, ama yahu kıymetli dostlar, Alman Cumhurbaşkanı hatırlar mısınız? İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti 7 Ekim olaylarından hemen sonra. Adamlar havalimanında nasıl yere yatmıştı? O görüntüler bir karşımıza gelsin isterseniz. Yani İsrail'in sözde çok büyük bir saldırıya uğradığı imajını çizmek için Almanlar kendi otoritelerini aslında feda etmişlerdi. Almanların Yahudi aşkı artık dillere destan. Bu olay bana nedense pek inandırıcı gelmedi. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.